Merhaba arkadaşlar. Tekrar yeni bir üniteyle baş başayız. Bugün tabii ki klasik olan asa vuruşu, yani başlangıç vuruşuyla başlanmış ve start almış bulunmaktayız. Vuruşta da gördüğünüz gibi bu ünitelere başlamadan önce size de demiştim, bir doktor zihniyetinde inceleyeceğiz ki gerçekten daha sorulacak bir sorunuz kalmasın. Vuruşta gördüğünüz gibi ilk önce kırmızıyı anlatmaktan başlıyorum. Kırmızı top, topa vurduktan sonra kırmızının vuracağı yer, şuradaki bantta vuracağı yer maksimal şu benekle bu benek arasında, yani benim hesabıma göre 7-8 santim arasında indirmeniz lazım. Usta 7-8 santim indirmezsek ne olur? Ne olur biliyor musunuz? Diyelim bu kırmızıyı buraya vurdurdunuz. Kırmızı kısa bant, uzun bant, kısa bant yaptıktan sonra ortadaki sayı alacağınız topa tuşluyor ve size kötü pozisyon bırakıyor. Bunu bilardo oynayanlar bilir. O zaman ne yapacağız? Bu kırmızıya burada vurduğumuzdaki kalınlık 4'te 3 olmalı ki falsonuzu ona göre kombinleyeceksiniz. 4'te 3 vurduktan sonra kırmızıyı vurduracağınız yer maksimal burası olacak arkadaşlar. Eğer buraya vurdurursanız kırmızı arka köşe bantta en köşeye yakın yerden inecek ve size bir dahaki pozisyonu avantaj sağlamak açısıyla çift turnikere bırakacak. Yani sizin ikinci sayıya kombinlemiş olacak. Yani bir daha tekrarlıyorum. Kırmızı geldikten sonra 4'te 3 kalınlıkla vurduktan sonra en maksimal buraya vurmalı. Usta, peki çift turnike nedir? Farklı terimler kullanmaya başladın. Arkadaşlar için bunları bize açıklayabilir misin? Çift turnike bundan sonraki seri pozisyonunda onu geçtiğimde anlatacağım Fatih arkadaşım. Neden söylüyorum? Tabii ki sen bilardo oynadığı için biliyorsun ama senin ben anlıyorum hassasiyetini. Bilardo oynamayanlar ne yapacak o zaman? Yeni öğrenenler ne yapacak? Ben terimleri teker teker söyleyeceğim. Mesela açılış vurucunun terimi aso vuruşu diyoruz. Yani başlangıç vuruşu. Çift turnikeyi de geldiğim zaman anlatacağım. Üç bantçılar için yani çekirdek gibi kolay denen bir pozisyon. Geldiğinde söyleyeceğim Fatih. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ya hatta duyduğunuz gibi diyeyim. Size ne anlattım? Kırmızının nereye konduracağımı anlattım. Şimdi ben böyle yattığımda topa fokuslandığımda, ki fokus çok önemli. Topu konduracağım yeri gördükten sonra kırmızıyı, sayıya odaklanıyorum ve sayının birinci vuruştan bahsediyorum şu anda. Birinci vuruşta bu sayıyı uzun kesik vuruyorum. Uzun kesik vurmamın sebebi 4'te 3 kalınlıkla vuruyorum. Yaklaşık yani ne diyeyim 5 santim bilardoyu diamond sistemiyle oynayanlar için 5 ile 7 arasına atıyorum topumu. Ve topu şu falsoyla vurduktan sonra aynı bir tokatlar gibi vuruyorsunuz. Ya uzun kesik vuruşu belki anlayabilirsiniz. Ama sayıyı tokatlayarak vuruyorsunuz ki kırmızı maksimal şuralarda kalsın. Bu birinci tercih. İkinci vuruşta neden pozisyon farklı kaldı? Çünkü ikinci vuruşta da ben falsoyu gene aynı yerden verdim. Ama bu sefer ne yaptım biliyor musunuz? Topa 4'te 3 vurdum ama birazcık topa uzun vuruş girdim topun içine. Yani kendi topumu böyle sürükleyerek içine girdikten sonra topun ki 2 numarayı üst köşeye taşımak için daha hızlı bir tempoda vurmam lazımdı. Zannediyorum anlaşılmıştır. Falso şuradan arkadaşlar. Ya şöyle de vurulabilir ama şuradan, çünkü yeni masalarda oynuyoruz. Bu sefer de top arkadan kaçmasın diye. İşte böyle. Ben birinci pozisyondan bahsederken ne dedim size? Kırmızıyı vurduracağımız yerden sonra, kırmızı bu kısa banttan geldikten sonra o dediğim gibi tokatlar gibi vurduğunuzda, uzun kesik vuruşla vurduğunuzda onun da amacı 2 numaranın hızını kesmek. Hızını kestiğimiz için topun kalacağı yerler işte maksimal buralar arkadaşlar. Bana göre 4-4'lük bir açılış çeşidi. Ama bazen oyun içinde heyecanlı oluyoruz başlangıçta. Kalp atışlarımız iyi olmuyor.
Biraz kaygımızdan dolayı elimiz titriyor. O yüzden de bazen o kendimi ben ayarlıyorum mesela. O zaman ikinci vuruş tekniğiyle vuruyorum. Kırmızıyı üst köşeye alıyorum. Ama baktım çok rahatım. İşte o zaman kontrolü yapıyorum ve bu kırmızıyı buraya almaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay bir pozisyon kalıyor. Şimdi ikinci pozisyonda da gördüğünüz gibi onu söylemiştim. Heyecanlı olduğumda, ki bu her bilardocuda var. Rakibe göre değişiyor, psikolojine göre değişiyor. Heyecanlı olduğumda tercih ettiğim sistem bu. 2 numarayı üst tarafa alıyorum. Bunu da böyle alıyorum. İşte kalan pozisyonda genellikle arkadaşlar, buna benzer pozisyonlar kalıyorlar. Ya bu top burada olmuyor. Bu top böyle oluyor. Ya hatta inanın bu top böyle oluyor. Ama genellikle ya hatta bu top böyle oluyor. Ama hep bu şekilde kalıyor arkadaşım. Yani %80 böyle kalıyor. Anlatacaklarım ASO ile ilgili bunlar. Disiplin, istikamet, kararlılık, sabırla bilardonuzu en üst düzeye taşımak adına benimle çılgın bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.